Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve çabuk ilerleyen kare koltuk kırlentinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kırlent modelini istediğiniz renk kombinini uyarlayabilir. İstediğiniz ebatlarda hem ön yüzünü hem de arka yüzünü aynı anda örebileceksiniz. Ve kırlentimizin duruşuna yakından bir bakalım. Burası kırlentin ön yüzü. Kırlentin arka yüzden görünümü bu şekilde olacak. Zarf şeklinde katlayacağız ve bu noktayı istediğiniz aparatlarla kırlenti rahat bir şekilde giydirip çıkararak yıkayabilmeniz için boş bırakacağız. Hazırsanız haydi kırlentin yapılış aşamalarına başlayalım. Kırlentin yapılışında kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold ve aynı rengi kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için renk ve lot numaralarını da sizlerle paylaşayım. Açık yeşil, krem renk, ve son rengimiz turuncu. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile kırlenti öreceğiz. Kırlentin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, boşluğun içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son 3 tane trabzanı yapalım. Sihirli halkanın içerisine 4 tane trabzan grubu oluşturmuş olduk. Bir zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yapacağız. Fakat 3 ilmek olduktan sonra bir sonraki renge geçiş yapacağız. Renk kombinini ve sıralamasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada renk geçişi önemli. 3 ilmek olduktan sonra bir sonraki renkle topladım. 2 adet zincir ve birinci boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan. Burası birinci köşe ve daima yarım başlayacağız. Bir zincir, sonraki diğer köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Her köşe arasında bir adet zincir yapalım. Üç tane tam köşe yaptım. Birinci yarım köşeyi tamamlamak için boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve ilk zincirin tepesine
Yine yarım trabzan yapacağız. Fakat 3 ilmek olduktan sonra diğer renge geçiş yapıyorum. Aynı renk ile devam edecekseniz ilmeği direkt kapatabilirsiniz. 2 adet zincir. Her sıranın başında ve sonunda aynı işlemi yapacağız. Köşeye yarım başlayacağız. O yüzden 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Her kenarda bulunan iki köşe arasındaki bir zincir boşluklarına 3 trabzan, bir zincir ve diğer 3 tane köşeye de alt sırada olduğu gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Her trabzan grubuna geçerken hem kenarlarda hem de köşelerdeki trabzan gruplarına geçerken aralarında mutlaka bir adet zincir yapalım. Bir zincir. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman alt sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edelim. 3 trabzan ile bir zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan. Burada yarım trabzanı yaparken aynı zamanda alt kattaki renkleri yukarıya doğru bu şekilde çıkartabilir ya da keserek her sıranın sonunda yeniden başlayabilirsiniz. 3 tane ilmek oldu. Yeşil ile devam edeceğim için yeşil renk ile kapatacağım. İki adet zincir, boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, kenarlardaki bir zincir boşluklarına aralarında bir zincir ile 3 trabzan. Bir zincir, 3 köşeye alt sırada olduğu gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Diğer bir zincir boşluklarını da buradaki kenarda olduğu gibi 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve bu şekilde kareyi yapacağınız kırlentin ön ve arka yüzünü kaplayacak şekilde yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yapacağım kırlentin ön ve arka yüzünü kaplayacak şekilde kareyi yükselttim ben. Ve sıranın sonuna geldiğim zaman iplerin hepsini bir arada yukarıya doğru yürütmüştüm. Ve buradaki parça ipleri keserek ilmeklerin arkasından gizledim. En son kalan bu iki parçayı da birbirine düğüm yaparak uçlarını keseceğim. Ve şimdi artık kırlentimizi dikmeye başlayabiliriz. Burası kırlentin ön yüzü.
Burası kırlentin iç kısmı olacağı için iç kısımdan kırlentimizi yerleştireceğiz. Ve kırlenti bu şekilde değil, karşılıklı köşeler birbirine çapraz bakacak vaziyette katlayacağız zarf şeklinde. Ve buradaki kenarları dikeceğiz arkadaşlar. Birinci kenarı dikeceğiz. İkinci üçgen bölgeyi dikeceğiz. Diğer iki kenarı tamamen boş bırakarak buraya bir düğme takabilirsiniz. Kılıfı daha rahat yıkayabilmek için ya da belli bir noktaya kadar dikebilir. Sadece bu alanda küçük bir parçayı dikmeden boş bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve alt noktadan başlayacağız. Yukarıya doğru dikme işlemini yapacağız. Haydi şimdi dikmeye başlayalım. Üçgen kenarları dikme aşamasına geçmeden önce şu şekilde her kenarın orta noktasına ve karşılıklı trabzanlar birbirine gelecek vaziyette ataç ile belirteç koyarsanız dikme işiniz daha kolaylaşacaktır arkadaşlar. Hem de kırlentin simetrisi bozulmayacaktır. Bakın kenardaki tam orta noktaya koydum. Yine diğer kenarı ikiye katlayarak tam orta noktası. Tüm dört kenara bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, şimdi artık dikme işlemine başlayabiliriz. Öncelikle renk değişimi yapmış olduğum yerin içeride kalmasını istediğimden dolayı bu noktadan dikme işlemine başlayacağız. En sonki yapmış olduğunuz sıradaki renk ile çalışmanızı başlayabilirsiniz. Köşedeki bir zincirin içerisinden tığı şu şekilde geçirelim. Karşı taraftaki yine bir zincirinde her iki kanadını birden alarak ilmekleri geçirdim. Ve trabzanlar yine karşı karşıya olacak vaziyette. Bakın burada birinci trabzan, karşı tarafta da birinci trabzan. İlmek geçirelim. İkinci trabzan, karşı taraftaki ikinci trabzan. Ve son üçüncü trabzanı da alalım. Bir zincir boşluklarına geldiğimiz zaman öndeki trabzan grubunun bir zinciri, arkadaki trabzan grubunun arasındaki bir zinciri almayı unutmayın. Ve sırayla şimdi trabzanları takip ederek belirteci koymuş olduğumuz noktaya kadar dikme işlemini yapalım.
Ve bu şekilde dikelim arkadaşlar köşeye kadar. Birinci kenarı bu şekilde diktim ben ve sıranın sonuna ulaştım. Son karşılıklı bir tane trabzan grubu kaldı. Burayı da aynı işlemleri uygulayalım. Ve en son buraya bir düğüm atarak kırlentin iç kısmına iğneyi geçirelim ki buradaki koparttığımız iplik belli olmasın. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde belli olmadı. Şimdi diğer üçgen kenarı dikmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Yine aynı işlemleri tekrar edeceğiz. İpimizi iğneye takalım. Bu kez buradaki bu üç noktayı birleştireceğiz ve en son bu ipleri bağlayarak iç kısımda gizleyeceğiz. Aynı mantıkla birinci zincirden ilmek aldım. Tam karşısındaki köşede bulunan bir zincirden yan taraftaki köşede bulunan bir zincirden tekrar iğneyi geçirdim. Ve dikeceğimiz köşenin birinci zincirinden de ilmek alarak bu üç noktayı birbirine eşitlemiş olduk. Hemen şu alanı bağlayalım ki daha sağlam olsun. Daha sonra bu ipi kırlentin içerisinden gizleyeceğiz. Şimdi birinci kenarda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Karşılıklı trabzanları dikmeye başlayabiliriz. Evet, farklı hiçbir işlem yapmadan diğer ataçın olduğu noktaya kadar karşılıklı dikmeye devam edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi zarf şeklinde açık son bir alan kaldı. Dediğim gibi buraları tamamen hiç dikmeden sadece düğmeyle de tutturabilirsiniz. Yarım noktalara kadar dikerek küçük bir parçayı da boş bırakabilirsiniz arkadaşlar. Her iki tarafı da tekrar dikelim. Evet arkadaşlar, kırlentin diğer taraflarını da diktim ve size bahsetmiş olduğum gibi küçük bir alanı açıkta bıraktım. Buradan kırlenti giydirip çıkarabilmek ve rahatça yıkayabilmek adına en son
böyle farklı şekillerde düğmeler dikebilirsiniz bu noktanın içerisine ve bu köşede bir adet delik olmasından dolayı buradaki düğme de rahatlıkla içinden geçecektir. Şimdi kırlenti içine giydirerek son durumuna bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam bir şekilde kırlentin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Arka yüzden görünümü ve kırlentin ön yüzden görünümü. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.